Bilgisayar bilimlerinin temel taşı ikili mantıktır. Bilgisayarlara komut verebiliriz. Ancak bilgisayarlar insanlar gibi doğal dilleri anlayamazlar. Bu yüzden onlar için özel bir dil olan makine dili geliştirilmiştir. Makine dili 0 ve 1'den oluşan ikili tabanda ifade edilir. İkili taban yalnızca 2 rakam kullanarak verileri temsil eder. Bu bilgisayarların temel dilidir ve elektronik devreler aracılığıyla işlenir. 1 doğru ya da var demektir. 0 ise yanlış ya da yok. Shakespeare'in de dediği gibi, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. Bilgisayarların dilinde sadece 2 sözcük vardır, 0 ve 1. Matematikçi George Boole, 2 değerli Aristoteles mantığını matematiksel temellere oturttu ve 1847 yılında Mantığın Matematiksel Analizi adlı kitabını yayınlayarak modern simgesel mantığın kurucusu oldu. Bu kitapta cebirsel işlemleri mantıksal ifadelerle ilişkilendirdi ve Boole cebri olarak bildiğimiz mantıksal matematiği geliştirdi. 1938 yılında ise Claude Shannon, elektrik anahtarlama devrelerinin bu aritmetikle ifade edilebileceğini gösterdi. Boole cebri günümüzde sayısal bilgisayar devrelerinin tasarımında kullanılmaktadır. Mantıksal ifadeler nedir? Kesin bir doğruluk değeri olan önermelerdir. Yarı doğru, yarı yanlış bir önerme olmaz. Örneğin 2 ile 2'yi toplarsak sonuç 5 olur dersem, bu cümlenin mantıksal değeri 0'dır. Aman büyük birader duymasın. Gökyüzü mavidir dersem, bu da bir önermedir ve doğru olduğu için değeri 1'dir. Peki bilgisayarlar söz konusu olduğunda 1 ve 0 neyi ifade eder? Bilgisayarların kalbi işlemcilerdir. İşlemciler, bacaklardan oluşan karmaşık entegre devreler olduğu için işlemcinin bir bacağında akım varsa oradaki değer 1 demektir. Akım yoksa da 0'dır. İşte Boole cebri bu devrelerin nasıl çalıştığını bize anlatır. Hatta bir miktar elektronik bilgisiyle birlikte kendi devrelerimizi tasarlamamızı sağlar. Bu aritmetikte 3 temel işlem vardır. Veya değil. Değil işlemi önermeyi tersine çevirir. 1'i 0, 0'ı da 1 yapar. Ve işlemi bildiğimiz matematikteki çarpma işlemine benzer. İşin içinde 0 varsa sonuç daima 0'dır. 0 çarpma da yutan elemandır. Veya işlemi de toplama işlemine benzer. Ancak burada da işlemde 1 varsa sonuç daima 1'dir. 1 de toplamada yutan elemandır. Bu temel işlemler sözlü mantıkta da geçerli. Örneğin dedim ki su oda sıcaklığında sıvıdır veya civa oda sıcaklığında katıdır. Verdiğim ilk bilgi doğru, ikinci bilgi ise yanlış. Fakat ifadeye genel olarak baktığımızda doğru olur. Çünkü ben veya dedim. Söylediklerimin hepsi doğrudur. Taahhüdünde bulunmadım. En az birinin doğru olduğunu söyledim ki öyle. Bu işlemlere sayısal devre tasarımında mantıksal kapı ya da lojik kapı denir ve kendine özgü simgeleri vardır. Örneğin V kapısının ardı düz, ucu yuvarlaktır. Veya kapısının ardı hilal şeklinde, ucu sivridir. Değil kapısı ise ufak bir yuvarlakla gösterilir, tek başına olduğu zaman tampon denen bir üçgenin ucuna çizilir. Bu kapılar tek başına olabileceği gibi birbiriyle kombine de edilebilir. Böylece kapılarımızın sayısı 8'e çıkar. Tampon tek girişlidir ve girişi aynı şekilde yansıtır. Değil tek girişlidir ve girişi tersine çevirir. Ve girişleri birbiriyle Boole cebrine göre çarpar. Ya da onlara ve işlemini yapar. Veya girişleri birbiriyle Boole cebrine göre toplar ya da onlara veya işlemini yapar. Ve değil, girişleri çarptıktan sonra tersine çevirir. Veya değil de girişleri topladıktan sonra tersine çevirir. Özel veya girişleri aynıysa 0 değerini, zıtsa 1 değerini verir. Özel veya değil ise bunun tam tersini yapar. Boole cebrinde toplama ve çarpma arasında oldukça zarif bir bağ vardır. De Morgan kuralı da denir buna. Şöyle ki, A artı B'nin değili,
A değil çarpı B değili eşittir. A çarpı B'nin değili de A değil artı B değili eşittir. Ayrıca birleşme, değişme ve dağılma kuralları da geçerlidir. Toplama ve çarpma birbirinin üstüne dağılır. Mantıksal işlemleri yazarak, diyagram çizerek, doğruluk tablosu oluşturarak ya da Karnaugh haritası çizerek göstermek mümkün. Karnaugh haritası, mantık devreleri ve mantık işlemleri analizinde kullanılan bir grafik yöntemdir. Böylece karmaşık mantık işlemlerini sadeleştirmek mümkün olur. Genellikle 2, 3 veya 4 değişken içeren mantık işlemleri için her bir hücrenin bir mantık ifadesini temsil ettiği bir tablo çizilir. Bu hücreler bir ya da daha fazla giriş değişkeninin tüm olası kombinasyonlarını içerir. Karnaugh haritasının ana amacı, mantık ifadelerinin doğru sonuçlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde bulmaktır. Önce doğruluk tablosu hazırlanır. 1 olan sonuçlar tabloya yerleştirilir. 0 olan yerler boş bırakılabilir. Ardından bir işaretli hücreler gruplanır ve bu gruplar daha karmaşık ifadeleri daha basit ifadelere çözmek için kullanılır. Hiçbir bir açıkta kalamaz. Çapraz gruplama yapılamaz. Gruplar yan yana ya da alt alta olmalıdır. Gruplar 1, 2, 4, 8 gibi 2 ve 2'nin üsleri sayıda olurken hedef en çok 1'e gruplamaktır. Daha sonra gruplanmış haritaya bakarak indirgenmiş fonksiyon yazılır. Mantık kapılarını elektrik devresinde göstermek istersek anahtarları kullanırız. Seri anahtarlar V işlemini ifade eder ki bu anahtarlardan herhangi birisi açıksa lamba yanmayacaktır. Paralel anahtarlarda veya işlemini gösterir. Herhangi bir anahtar kapalıysa diğerleri açık olsa bile lamba yanar. Değil işlemini de kısa devre şeklinde bağlanmış bir anahtar temsil eder. Bu anahtar kapalıyken lamba söner. Aksi takdirde yanar. Boole cebri budur işte. 1 cebir, 2 sayı, 3 işlem. Sembolik mantığın özü. Elbette ki tek mantık bu değil. 1 ve 0 ile sınırlı kalmadığımız bir mantık türü de var. Haftaya işte onunla görüşmek üzere.